Evet, Tori Amos. Aa, ne delisiniz. Ben Tori Amos analizi yapmadım mı ya? Yapmadım. Yapar gibi davrandım. Evet. Tori Amos live caught a light sneeze. Ya Tori Amos çok acayip. Tabii yani birçok kişinin örneği olabilecek kadar muhteşem bir şarkıcı. Yani muhtemelen bizi izleyen gençlerden Tori Amos biliyor musunuz çocuklar? Hiç duydunuz mu Tori Amos'u? Ya sanmıyorum. Fakat hani belli bir dönem çok iyi bilir Tori Amos'u. Piyano çalıp şarkı söyleyen dehşet önemli bir şarkıcı, kritik bir şarkıcı. Birazcık izleteyim. İnşallah telif yiyip bizim canımız sıkmaz. Kısacağım o nedenle biraz sesi. Yani çok güzel çalıp söyleyen bir kadın. Fransız şarkıcı. Yarı böyle Kuzey Avrupa müziği de var içinde. Teknik olarak biraz böyle o bölgelerin bol kafa sesi. Ama farklı bir müziği var. Ve piyano çalışındaki arkadaşlar genelde piyano başında hani biraz önce Ceyda kardeşleri de izlerken böyle duruyorlardı değil mi? Sadece başının hareketlerini görüyorsunuz. Bakın Tori Amos'a bakın. Ya dünyadaki pek çok şarkıcının idolüdür Tori Amos. Hatta ben Karsu'ya çok benzetiyorum. Daha doğrusu Karsu'yu nasıl diyeyim? Karsu onu izlemiş, çok izlemiş olabilir Tori Amos'u. Stili çok andırıyor çünkü. Mesela herhangi bir Karsu parçasını açarsanız görürsünüz. Kıstım sesine bir bakın. Bu da ayakta mı söylüyor ya? Şans gittik. Mesela bakın piyano. Bu ne biçim bir parça böyle? Jest oldu Karsu. Ha mesela bak çok güzel bu. Bak şimdi. Piyano çalarken yani bir solist nasıl olabilirsiniz? İlginç örnekler. Ondan da bakabilirsiniz Karsu. Biraz şöyle ritim girsin. Değil mi? Hani piyanoya sığmaz davranışlar. Yani çünkü çalıp söylemeye kalkıyorsanız yani çok soft hareketler böyle büyük bir orkestrayla koca bir konserde falan böyle çok bayık olabilir. Bir şekilde canlandırmanız, neşelendirmeniz lazım. O nedenle atıyorum kıyafetinizin parlak olması önemsiz değil. Çok önemli bir şey tercih olarak. Bakın yani yüzünüzdeki işte rujunuzun parlak olmasından, yüz makyajınızın her şeyi böyle ayna gibi göstermesi önemli. Çünkü başka nasıl gözükeceksiniz? Yani nereden? Çünkü bir şeyin arkasında duruyorsunuz. Ve solistin hep buradayım ben buradayım 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 diye göstermesi gerekiyor kendine. Böyledir bu iş yani yapacak bir şey yok. Çok zor bir şey piyano ile söylemek. Bakın seyirciyle iletişime bakın görüyorsunuz değil mi? Seyirciye bakmak zorunda çok zor bir şey. Gerçekten çile gibi. Tori Amos bunu nasıl yapıyor peki? İzleyelim. Tabii şimdi burada çok önemli bir fark ortaya çıkıyor. Fark şu. Karsu ile kıyaslanma yani yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Karsu başka bir müzik yapıyor diyelim. Şimdi beni izleyen birçok kişi şu an diyor. Hoca söyle söyle. Bak gene politik kaçıyorsun söyle. Ya şöyle bakalım. Söyleyeyim. Tam söylüyorum. Tam söylüyorum. Şimdi buradaki yapılan şeyin bir numaralı farkı şu. Müzik. Evet abi müzik. Yani sadece şey değil bakın. Bir yürüyen sound var. Solist, piyanistin bir davranışı var. Orkestrayla bakışmaları var. Yani seyirciye söyleme gayretinde değil şu anda. Zaten herhalde bir stüdyo içi çekim de olabilir. Ha, live diyor konser de olabilir bu. Of dehşetmiş. Biraz geçiyorum bilerek. Şimdi seyirciyi herhalde şuralara mı yerleştirdiler veya seyirci var mı? Orada bunun adı Sessions'mış. Tori Amos'un bir de canlı hani adam gibi bir şey olsun diye live'larından şöyle bir ciddi konser seçelim. Seyirci karşısında oldu. Bu Sessions çünkü stüdyo içi performans. Bak şimdi. Hep seyirciye bakmak zorunda görüyorsunuz neredeyse. Çile gibi. Çok zor değil mi? Boynu tutulacak yani. Hep sağa doğru eğilmek zorunda. Yani seyirciye hep bir şey göstermek zorunda. Felaket. Çok zor. Piyanist şarkıcılık kolay iş değil.
Görüyorsunuz değil mi? Ancak yani kafasını atıp kendi duygularını yansıtırken bile seyirciye dönük yansıtmak zorunda. Bu acayip zor. Çile gibi diyorum ya yani. Ya bir de bunun bir ustası daha var. Şimdi Karsu bunu yapıyor. Bakın. Versiyonlar. 3. versiyonu açalım. Geçen hafta analizini yaptığımız Stevie Wonder. O da bir piyanist şarkıcı değil mi? Hadi onun da live'ına bakalım bir daha. Ama oturduğu bir live'a bakalım tabii. O da böyle piyano arkasında takılsın. Mesela şuna bakalım. Ayda ayağa kalktı ya. Hah bak mesela bu da ilginç bir dizayn. Dikkat edin çocuklar. Yes. Geliyor. Şu sahnenin kurulduğu yeri görmek istiyorum. Diğerlerinden tek bir farkı var. Dikkat edin. Tori Amos ve Karsu piyanoyu sahnenin ya şurasına kuruyor. Böyle. Bu şekilde çalıyorlar. Ve seyirciye böyle bakıyorlar sürekli. Orkestra burada böyle bakıyorlar. Karsu pek orkestraya bakmıyor zaten. Abi sürekli seyirciye söylüyor. Çünkü bayağı pop söylüyor. Biraz jazz falan olsa mecbur orkestrayla iletişime gidecek. Şimdi Stevie Wonder ise tam bambaşka bir enerji yakalanmış. Yani bunlar sahne teorileri. Bir teori üretiyoruz. Baksanıza abi. Piyano çalıyor, çift katlı piyano çalıyor. Adamın sadece şuradan sonrası gözüküyor. Bu arada. Stevie Wonder olağanüstü bir şarkıcı. Bakın. Siyah bir gözlük takıyor. Neden? İşte gözleri görmüyor. Fakat yani hani odaklanmamız daha fazla değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Bir chatleseniz ortalığı. Şöyle bir bakayım. Çok acayip değil mi? Bak. Ben daha fazla ilgimi çekiyor mesela Karsu ve Tori Amos'a bakmaktan. Bilmem. Ya acaba böyle bir dizayn mı kurulması lazım? Özellikle piyanist şarkıcılara baksana. Çok daha sıcak değil mi ya orkestranın içinde? Ha? Ya bana öyle geldi bilmiyorum. Yani müziğin türünden de olabilir her şeyden ama yan durmak yani ve iki kadın da bunu kullanmışlar. Hani böyle bir yanlama hareketler, sürekli saçı böyle atmalar falan. Çok daha direkt bir his yaratmıyor mu bilmiyorum. Ben daha sıcak buluyorum yani şu adamın bunun arkasında durmasını. Ve uzaktan çekimlere de baktığınızda daha kalabalık bir ortam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki. Şimdi Tori Amos'u incelersek. Yumuşacık bir ses tabii yani. Şuna bak. Hafif böyle kafa seslerini biraz operatik kullanmıyor değil. Temiz ama tizlere doğru geliştikçe böyle. Belti birazcık az. Fakat zaman zaman göğüs seslerine dönüyor. Gördüğünüz gibi. Ama yine de hep bölgeyi teknik kullanarak çalıştıran bir şarkıcı. Bol nefesler, bol tiyatro. Gördüğünüz gibi nefesin derinliğini. Her şeyi dramatik kullanmaya çalışmak. Ben bu şarkıcıları hem çok seviyorum. Tori Amos'u da çok seviyorum. Yaptığı müzik çok güzel bence. Güzel de bir ses. Fakat yaptığı müzikleri çileli görüyorum. Karsu'da da aynı şeyi görüyorum. Çileliler. Yani o piyanonun arkasından böyle anlatmaya çalışmakla uğraşmak bence çok zor. Peki.